Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle İlahiyat Fakültesi hakkında merak edilenleri ele almak istiyorum. Konuyla ilgili pek çok ortamda bize yöneltilen 12 soru belirledim. Bu sorular üzerinden İlahiyat Fakültesi'nin içeriğini, kapsamını ve sınırlarını sizlerle beraber analiz edeceğim. Müzakeremize geçmeden önce videomuzu beğenir ve kanalımıza abone olursanız bize destek olmuş olursunuz. Şimdiden teşekkürler. Şimdi öncelikle Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hakkında bilgi vereyim. Çünkü ben de bura mezunuyum. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi adıyla 1993-94 yılında eğitim ve öğretime başlıyor arkadaşlar. İlk mezunlarını 1997 yılında veriyor. Ben de 2000 yılında mezun oldum. Yani 3. mezunuyum. 2006 yılında Gazi Üniversitesi'nden ayrılıyor ve Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi olarak yoluna devam ediyor. Ve 2009 yılında da 2. öğretim İlahiyat Fakültesi açılmış oluyor. Şimdi fakültemizde 21 profesör, 8 doçent, 8 doktor öğretim üyesi, 25 araştırma görevlisi, 13 öğretim görevlisi olmak üzere 80'e yakın öğretim elemanı var. Yani akademik anlamda çok güçlü bir fakülteyiz. Şimdi ilk sorumuza geçelim. İlk sorumuz, İlahiyat Fakültesi okumak için İmam Hatip mezunu olmak şart mı? İlahiyat Fakültesi okumak için İmam Hatip mezunu olmak şart değil. İlahiyat fakültelerine tüm lise gruplarından arkadaşlarımız gelebilirler. Ben de İmam Hatip mezunu olarak gelmedim. Yani hazırlıkta Arapçayı ve Kur'an-ı Kerim dersi, o zaman Kur'an-ı Kerim ve İslam İnanç Esasları dersi de vardı. Oradaki hazırlıkta edindiğimiz tecrübeler zaten o okul fakülte içerisindeki Arapça dersleri ve Arapça ile ilgili olan derslerde bizlere yeterli bir donanım sağlıyor. İkinci soru olarak ilahiyat ikinci öğretim okumak mümkün mü? Evet, bizim fakültemizde de İlahiyat Fakültesi olarak ikinci öğretimimiz mevcut. İsteyen arkadaşlarımız ikinci öğretimi de kazanabiliyorlar. Kaç yıllık bir eğitim sürecinden oluşur? Üçüncü sorumuz. İlahiyat Fakültesi 1 yıl hazırlık ve 4 yıl fakülte eğitimi olmak üzere 5 yıllık bir eğitim sürecinden oluşur. Bazı fakültelerde hazırlık sınıfı yok fakat bizim fakültemizde hazırlık sınıfı var. Hazırlık sınıfı önemli çünkü bir kişi eğer dini ilimler noktasında bir takım şeyleri, metinleri ilk kaynaklardan okumak istiyorsa Arapça konusunda belli bir düzeye gelmesi onun da yararınadır. İleride akademik çalışmalar için de bu büyük bir katkı sağlayacaktır. Eğer hazırlık sınıfı olan bir fakültede kendi Arapçanızı yeterli görüyorsanız konuyla ilgili muafiyet sınavı var. Muafiyet sınavına girdiğiniz zaman eğer yeterliyseniz zaten direkt birinci sınıfa geçiş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Dördüncü soru. İmam Hatip mezunu değilim ve ilahiyata gelmek istiyorum. Başarılı olabilir miyim? Şimdi ben de İmam Hatip mezunu olarak gelmedim. Fakültedeki işte hazırlıktaki Arapça eğitimi ve daha sonrasında devam eden eğitim sürecimizde bugünlere gelebildik. Burada esas olan şey şu. Eğer çabanız, gayretiniz ve bu konuda çalışma azminiz varsa mutlaka bunu en iyi şekilde başaracaksınız. Neden? Çünkü özellikle İmam Hatip dışından gelen arkadaşlar daha kaygılı oluyorlar. Yani ben de aynı şekilde. Yani çalışmalarımı yaparken diğer arkadaşlarım daha fazla biliyoruz şeyiyle devam ederken biz daha çabamızı, gayretimizi bu yönde sarf ediyoruz. Onun için İmam Hatip mezunu olan arkadaşlarımız da, normal liselerden ya da meslek liselerinden mezun olan arkadaşlarımız da eğer gayret ve çaba içerisindelerse İlahiyat Fakültesi'nde çok başarılı olabilirler. Bunu söyleyebilirim. Şimdi İlahiyat eğitimi nasıl bir müfredata sahip? Ne tür dersler alacağız. Şimdi burada da şöyle, İlahiyat Fakültelerine dışarıdan bakan insanlar İlahiyat Fakültesi'nin çok yönlü bir eğitim verdiğinin farkında değiller. Şimdi aslında İlahiyat Fakültesi'nin amacı dini ve ilmi bir bakış açısı geliştirip olayları çok yönlü değerlendiren, dinler ve mezhepler hakkında bütüncül bir bakış açısına sahip ve felsefi ve entelektüel birikimi ve derinliği olan insanlar yetiştirmek. Bu nedenle de ben her zaman söylüyorum, Türkiye'deki ilahiyat fakültelerinin müfredatı aslında, yani biz hocalar olarak gerçekten bunun hakkını verebilsek 3 bölümden oluşuyor. Bir tanesi temel İslam bilimleri, bir diğeri felsefe ve din bilimleri, diğeri de İslam tarihi ve sanatları bölümü. Yani 3 bölümümüz var arkadaşlar. Bu 3 bölümde sizler çok yönlü bir eğitim ve öğretim sürecinden geçiyorsunuz. Fakat fakülteden mezun olduğunuzda bölüm mezunu olarak değil, İlahiyat Fakültesi mezunu olarak diploma alıyorsunuz. Şimdi bölümlerimizde ne var? Onu da söylemek lazım. Mesela temel İslam bilimleri bölümünde Arap dili ve belagatı, hadis, İslam hukuku, İslam mezhepleri tarihi, kelam, Kur'an-ı Kerim ve kıraat, tasavvuf ve tefsir ana bilim dalları var. Felsefe ve din bilimlerinde İslam felsefesi benim de branşım olan mantık, felsefe tarihi, din eğitimi, din felsefesi, din psikolojisi, din sosyolojisi, dinler tarihi. İslam tarihi ve sanatları bölümünde İslam tarihi, Türk din musikisi, Türk İslam edebiyatı, Türk İslam sanat tarihi, sanatları tarihi
Ve bunların yanında Türk Dili ve Edebiyatı, Atatürk İlke Öğün Kalıpları ve yabancı dil gibi ortak derslerde mevcut arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi hem dini ilimlerin temel İslam bilimleri bağlamında hem de felsefi anlamda hem de sanat ve estetik bağlamında bütüncül bir şekilde verilmesi söz konusu. Eğer hocalarımız ve öğrencilerimiz bu noktada kaygılarını beraber paylaştıkları zaman, ki birçok hocamız bu noktada İlahiyat Fakültesindeki hocalarımız bu noktada kaygıları paylaşırlar. Paylaştığımız zaman çok verimli ve çok ciddi bir çalışma ortaya koyabiliriz. Çünkü din dediğimiz zaman tek boyutlu bir anlayış geliyor. Halbuki İslam dini çok boyutlu, çok kültürel, felsefi ve sanatsal yönleri olan bir anlayışa sahip. Onun için bizim de bunu anlamamız ve anlamlandırmamız Türk ilahiyat geleneğinde işte bu 3 bölümle hem temel İslam bilimleri, hem felsefe ve din bilimleri, hem de İslam tarihi ve sanatları branşlarıyla çok yönlü bir şekilde veriliyor ve öğrencilerimiz buradan ciddi bir entelektüel birikimle mezun oluyorlar. Benim en çok mutlu olduğum nokta da bu. Yani sanatından felsefesine, felsefesinden temel İslam bilimlerine pek çok alanı detaylı bir şekilde görme imkanına sahip oluyorlar. Şimdi kişinin geliştirmesi için fakülte eğitimi yeterli mi? Bir diğer sorumuz. Fakülte eğitimi kişiye bir usul ve çerçeve verir, bir yöntem gösterir, bir çalışma metodu gösterir. Aslında burada talebe dediğimiz, yani isteyen kişi, yani ilmi öğrenmek isteyen kişinin kendi gayretinde olması gerekir. Çünkü fakültedeki ders bittiği zaman tamamen okumaları, çalışmaların her şeyini bırakan bir insanın bu noktada başarılı olması mümkün değil. Yani ders kitabı okuyarak insan entelektüel ya da işte aydın sınıfına yükselecek bir konuma gelmez. Onun için İslam'la ilgili, İslam tarihiyle ilgili, felsefeyle ilgili, sanatla ilgili pek çok konuyu derslerin ona gösterdiği yöntemle okumaya devam ettiği sürece çok çok başarılı olması fakülte müfredatı çerçevesinde de gösterilen yöntemle mümkün hale gelecektir arkadaşlar. Şimdi bitirince, yani İlahiyat Fakültesini bitirince ne oluyor ilahiyat mezunları? İlahiyat mezunları Milli Eğitim Bakanlığı'nda din, kültür ve ahlak bilgisi öğretmeni ya da İmam Hatip liselerinde meslek dersleri öğretmeni oluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda din görevlisi, yani vaiz olabiliyor, imam olabiliyor, Kur'an kursu öğretmeni olabiliyor, müftü yardımcısı olabiliyor. Yani o mesleki sınavlardan ve eğitimlerden geçtikten sonra bunların hepsini olabiliyor. İlahiyat Fakültesinde akademik kariyer yapabiliyor. Onun dışında kamu dışında da özel sektörde öğretmen olarak yine özel kurumlarda görev alabiliyorlar arkadaşlar. Şimdi İlahiyat Fakültesini bitirdiğim zaman akademik kariyer yapabilir miyim? Şimdi bu demin bahsettiğim bütün bilim dallarında ilginiz olan herhangi bir bilim dalında akademik kariyer yapma imkanınız var. İşte bu da sizin okul sürecinde ilgi alanınız hangi yöne gidiyorsa, çünkü başlarken belki ilgili olmadığınız bir şey eğitim öğretim sürecinizde hocanızın ya da işte kendi gayretinizle oraya doğru yönleniyor ve siz istediğiniz alanda yüksek lisans ve doktora şartlarını gerçekleştirdiğiniz zaman devam edebiliyorsunuz. Tabii bunun için de ALES, YÖKDİL gibi ve burada yapılan mülakat sınavı gibi sınavlardan geçtikten sonra akademik kariyerde yapabiliyorsunuz. Zaten pek çok ilahiyat fakültesi var. Onun dışında akademisyen olarak da akademisyenlik sınavlarına da araştırma görevli, öğretim görevli ya da diğer sınavlara girebiliyorsunuz arkadaşlar. Bir diğer soru, ilahiyat fakülteleri arasında eğitim süreçlerinde farklılık var mıdır? Şimdi ilahiyat fakülteleri aslında mesela İslami İlimler Fakültesi var, işte Din Kültür Ahlak Bilgisi bölümü vardı. Yani farklı farklı isimler var ama ben İlahiyat Fakültesi adına söyleyeyim. Yani müfredatlar farklı değil ama içerik olarak, konuyu ele alış şekli olarak farklılaşabilirler. Bu da hocaların bu noktadaki yeterlilikleri, alanda uzman olmaları, yani bir fakültedeki profesör, doçent ve işte doktor öğretim üyesi sayısı bu noktada da etkili arkadaşlar. Çünkü ne kadar alanında yetkin insanlarla beraber çalışıyorsanız o kadar çok oradaki akademik ortamında teneffüs etmiş olursunuz. Bunun yanında kurumsal kimlik de önemli. Yani şimdi bizim fakültemiz 30 yılı aşan bir birikime sahip. Bu nedenle de kurumsal kimlik olarak da oturmuş bir yapısı var. Yani hocalarımızın alanlarında uzmanlığı, işte verdiği dersler, sistem, okulun sistemi, her biri kendi iç sistematiği içerisinde düzenli bir şekilde devam ediyor arkadaşlar. İlahiyata gelmenin hayatımıza ne tür bir etkisi olur? Şimdi ben lise bittiği zaman niçin ilahiyata geldim? Yani o dönemde çok dini tartışmalar vardı. Bu dönemde de var.
bu işin ne olduğunu, nasıl olduğunu aslında anlamak üzere kendi isteğimle geldim. Yani zorlandım mı? Belli ölçülerde tabii ki hazırlık sınıfında başta olmak üzere belli bir zorluğu var. Ama o zorluğu sizin oraya karşı olan sevginiz aşmanıza vesile oluyor. Onun için de insanların hayata dair bütüncül bakabilmelerini sağlayan bir müfredat var. Öncelikle bunu söyleyeyim. Daha sonra istediğinizi elde edeceğiniz, işte akademik kariyer olsun, işte öğretmenlik olsun, işte din görevlisi olsun, belli alanlarda istihdam da söz konusu. Tabii ki ilahiyat fakültelerinin sayısı, öğrenci sayısı arttığı için bunlarda biraz daha rekabet gittikçe artıyor. Sizin de fakülte eğitiminiz sırasında daha ciddi bir disiplinle bu işlere çalışmanız ve kendinizi yetiştirmeniz de gerekiyor arkadaşlar. Çünkü sadece Arapça değil, İngilizce üzerinden de mesela yabancı dil olarak birikiminizi arttırmanız fakülte sonrasında size büyük katkı sağlayacaktır. İlahiyat fakültenin bir dezavantajı var mı? Dezavantajı şöyle, yani ben ilk geldiğimde İmam Hatip kökenli de değilim ama kapıdan adımını atar atmaz etraftaki insanlar size bir ruhban gibi bakabiliyorlar. Yani bunu bilmeyen insanlar genelde bu şekilde davranıyorlar. Halbuki ister ilahiyat mezunu olsun, ister İmam Hatip mezunu olsun, ister normal lise mezunu olsun, bütün insanlar hayatın içerisinde aynı sorumluluklara sahipler. Tabii ki bilgi sahibi olmak sorumluluklarımızı arttırır ama diğer insanlardan sorumluluk olarak bir farkımız yok. Onun için de sadece şu var, biz ilahiyatı okuyan bir insan hayata dair tercihlerini bilinçli yapması, dini anlamda işte diğer insanların söylediklerine kanmak yerine o Hazreti Peygamber'in ve Kur'an'ın bize gösterdiği ölçüleri doğru normlarla, akıl ve muhakeme kabiliyetiyle anlaması noktasında daha önde oluyorlar ve bu aslında hayatta büyük fark yaratıyor. Çünkü artık siz zihinsel olarak başkalarına bağlı olmak yerine direkt olarak inandığınız değerler neyse onları biliyorsunuz, onlara dair bir düşünce dünyası oluşturuyorsunuz. Bunun avantajlı yönü bu. Dezavantajlı yönü dediğim gibi insanlar bazen işte ruhban sınıfı gibi görebiliyorlar. Bu da toplumda yaygın olan bir durum. Mesela kınama noktasında birçok insan birbirini kınayabiliyor bu konuda. Halbuki bütün insanlar sorumluluk olarak iyilik ve kötülük noktasında benzer şeylere tabiler. Onun için böyle bir şey söylenebilir belki. Son sorumuz, çok çalışmayı gerektiren bir bölüm mü? Ben kendi adıma söyleyeyim, yani hazırlığa başladığım günden bugüne kadar hiç çalışmadan bir günüm geçmemiştir. Niye? Çünkü yani çalışma şöyle, bir şeyi başarmak dediğimiz şey sınavı başarmaksa belki bunu yaparsınız bir şekilde, bunlar sıkıntı değil. Bir şekilde sınavı geçersiniz, ders notları alırsınız, başka şeyler. Ama kendinizi o alanda bir uzman haline getirmek istiyorsanız çok çalışmanız lazım. Yani Arapçaya da çok çalışmanız lazım, Kur'an-ı Kerim'e de çok çalışmanız lazım, tefsire de, hadise de, İslam felsefesine de, İslam tarihine de. Yani bunlarla ilgili, yani tek bir noktadan işte ben bu konuda uzmanlaşacağım, ben İslam felsefesi uzmanıyım demekle olmuyor. Neden? Çünkü İslam felsefesiyle ilgili bir yeterlilik sağlayacaksanız İslam tarihini de bileceksiniz, tefsir ve hadisle ilgili de belli bir birikiminiz olacak. Alanlarla ilgili toplamda bir entelektüel birikiminiz olacak ki bunu sağlayabilirsiniz. Onun için de bence çalışmak gerekiyor. Yani çalışmaktan insan sıkılır mı? Hayır. Yani eğer bunu bir sevgiyle yapıyorsanız, aşkla yapıyorsanız bundan sıkılmanız mümkün değil. Son olarak tekrar eğitim öğretim sürecimin başına gelsem ilahiyat fakültesini tercih eder miyim? Ben iyi ki de gelmişim, iyi ki de ilahiyat okumuşum, iyi ki de Çorum'da okumuşum diyorum. Tabii bunu biraz reklam gibi algılayabilirsin ama işin hakikati bu. Yani samimiyetle söylüyorum. Burada yani şu anda ilahiyat fakültemiz 30. yılına doğru gidiyor. Ben de burada 95'ten sayarsak 26 yıldır ilahiyat fakültesinde öğrenci, araştırma görevlisi, yardım doçent, profesör olarak bütün kademelerinde bulundum. Ve fakülte tarihini az çok hepsini aşağı yukarı biliyorum. Onun için de yakın vakitte buradan da taşınıyoruz. Şeye geçeceğiz, kampüs alanına geçeceğiz ve kampüs alanında diğer fakültelerle beraber ortak bir alanda da buluşmuş olacağız. Eğer düşünen arkadaşlarımız varsa öncelikle bizim fakültemize, daha sonra da diğer ilahiyat fakültelerine gitmelerini tavsiye edebilirim. Eğer merakları, ilgileri varsa. Sorunuz varsa sorularınızı da videonun altına yorum atarsanız onlara da elimden geldiği ölçüde cevap veriyorum. Şimdiden teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Sağ olun, var olun.